La ilahe illallah ve yine La ilahe illallah derken müminler hangi gerçeğe tanıklık etmiş oluyorlar? Neyi tam bir itminan ile ikrar etmiş oluyorlar? Hangi taahhütlere girmiş, hangi ahitlere dahil olmuş oluyorlar? Bunu anlatmaya çalışacağız inşallah. Öncelikle ilah nedir? Kavram olarak ilah, kanun koyan, yönetici, yöneten demektir. La ilahe illallah, la ilahe illahu derken mümin şunu demiş olur: benim Allah'tan başka bir yöneticim yok. Benim Allah'tan başka kanun koyucum yok. Peki bunun insanın fıtratını birebir yansıtan değerlendirmesi nedir? Yüce Mevla insanlara pek çok güç vermiştir. Akıl vermiştir, şuur vermiştir, hafıza vermiştir, görme gücü, yürüme gücü vermiştir. Bunları çoğaltabilirsiniz. Bunların hepsi Kur'an'daki melekler kavramının içerisinde değerlendirilebilir. Fakat insan aklını put edebilir, beynini putlaştırabilir. Kendindeki herhangi bir gücü put edinip ilah edinebilir. Benim aklım var, daha başkasına ne gerek var diyebilir. Halbuki o akıl gücünün yöneticisi Allah'tır. İşte La ilahe illahu dediğimizde fıtratımıza bakan yönüyle şunu söylemiş oluruz: benim fıtratımı Allah yaratmıştır. Fıtratıma sayısız gücü yükleyen Allah'tır. Dolayısıyla bu güçleri sevk eden, yöneten, idare eden, organize eden, aralarındaki iletişimi tanzim eden veya kesen, dilediği gibi tasarruf eden Allah'tır. İnsan kendindeki bir takım güçleri aşırıya taşıyıp bunlarla her şeye ulaşabileceğini zannedebilir. Allah'tan bigane ve gafil kalarak hareket edebilir. La ilahe illallah gerçeği buna set çekmek içindir. Fıtratımızda bildiğimiz, bilmediğimiz hangi güçler varsa hepsini yöneten, organize eden, yönlendiren, aralarındaki iletişimin kanunlarını koyan, harekete geçiren, sevk eden, yöneten ve dilediği zaman etkisiz kılan Allah'tır. Bu gerçek, her insanın fıtratında kesin bir şekilde kabul etmesi gereken bir gerçektir. İnsan, yürür yürüten Allah'tır. İnsan, akleder aklettiren Allah'tır. İnsan, düşünür düşündüren Allah'tır. İnsan, beynini çalıştırır, beynini çalıştıran Allah'tır. İnsan, hisseder hissettiren Allah'tır. Allah, evveldir ve ahirdir. Yani siz bir işi akletmeye çalışmadan önce Allah vardır. Siz bir işi sonlandırmaya çalıştığınızda, son dediğinizde o son u olduran yine O'dur. Dolayısıyla fıtrata bakan yönüyle La ilahe illahu demek şudur: bende ne varsa tanıdığım, bildiğim, tanımadığım, yabancı kaldığım veya ileride tanıyacağım bütün güçlerin yöneticisi Allah'tır. Fıtratımızın kanunlarını yazan Allah'tır. Bu güçler arasındaki bütünlüğü sağlayan da, dilerse bölen, parçalayan, darmadağın eden de O'dur. Bu fıtrata bakan yönün, ailevi ilişkilere bakan kısmı vardır. Sosyal hayata bakan kısmı vardır. İktisadi hayata bakan kısmı vardır. Siyasi hayata bakan kısmı vardır. Devletler arası münasebete bakan kısmı vardır. Hak ve hukuka bakan kısmı vardır. Bunları çoğaltabilirsiniz. Mesela mümin bir aile, La ilahe illallah dediği zaman, ailemizin her bir ferdinin yöneticisi Allah'tır demiş olur. Aklımızı, düşüncemizi, beynimizi, hislerimizi, Rabbimizin bize birer kulp, birer tutamak olarak verdiği bütün güçleri Allah'ın verdiğini biliriz. Dolayısıyla
Bu güçlerin yöneticisinin de Allah olduğuna inanır ve tam güveniriz. Bunu beşeri münasebetlere taşıdığımızda da aynı gerçeği ikrar etmiş oluruz. İktisadi hayata, siyasi hayata, devletler arası münasebetlere, eğitime, her alanda bu gerçeği kendi fıtratına yediren, fıtratında gören, benim yöneticim, beni sevk eden Allah'tır, hakikatini tam idrak eden kullar, bu gerçeğin açtığı uçsuz bucaksız özgürlük boyutunda, tevhid boyutunda kendilerine bir tevhid avlusu açıldığını görürler ve tereddütsüz oraya girerler. Artık o avluya giren bir müminin hiçbir korkusu, endişesi, gamı kederi yoktur. Çünkü bilir ki Allah dilemedikçe kendisine zarar veya fayda verebilecek hiçbir kimse yoktur. Ancak Allah, Cenab-ı Mevla evreni yaratır, kanunlarını koyar, aralarındaki iletişimi, yolu, akışı belirler, yönergelerini oluşturur. Burada da kalmaz. Bütün sistemi bir fabrika misali işletir, çarkı sürekli döndürür. Bütün evren bir üretim içindedir. Üretimde bulunmayan ve hak etmediği kazançlara meyleden yeryüzünde tek varlık vardır. O da insandır. İnsan, kendi fıtratını sahiplenip, kendindeki bütün güçlerin Rabbinin Allah olduğunu tam bilirse, fıtratını da Allah'a halisane özgü kılacak bir yola girmiş olur. La ilahe illahu demek, benim yöneticim Allah'tır. Beni sevk ve idare eden Allah'tır. Ben onun yolunda yürürüm. Rabbimin bana verdiği bütün güçlere güvenirim. Çünkü o güçlerin yöneticisinin de Allah olduğunu bilirim demektir. Cenabı Mevla müminlerin yegane koruyucusudur. Kefa billah deriz. Yani Allah bana yeter. Allah aydınlatıcı olarak, yol gösterici olarak, tevhid yolunda gerçekleri açıklayıcı olarak, ruhumda, beynimde, bütün varlığımda kendisine yönelik hakikatleri kimliğime giydiren olarak bana yeter. Mümin, kendisine sunulan, istifadeye verilen bütün güçlere güvenir. Fakat bu güçlerin hiçbirini putlaştırmaz, hiçbirini ilah edinmez. Bugün insanlar arasında şehvetine tapanlar, gazabına tapanlar, servete tapanlar, mala mülke tapanlar, hırslarına ve tutkularına yenik düşenler var. Siz neye mağlup olduysanız, hangi yönünüz baskın gelip sizi sürüklüyorsa, onu kendinize ilah edinmişsiniz demektir. La ilahe illallah diyen insan, Rabbinin kendisini yönetici, yönlendirici, fıtratındaki bütün güçlerin arasındaki iletişimi sağlayıcı olduğunu tanımış ve ona tam güvenmiş olur. Bu konu her manada önemlidir. İnsan, benim aklım var, aklım varken başkasına ne ihtiyaç var diyebilir. Benim beynim var, beynimi çalıştırır doğruyu bulurum diyebilir. Halbuki o aklı ve beyni kullanan da, kullandıran da, çalıştıran da yine Allah'tır. İşte La ilahe illallah, La ilahe illahu dediğimiz zaman bunu kabul ve ikrar etmiş oluruz. Elbette bir de bu gerçeğe sımsıkı güvenmek ve teslim olmak vardır. Herkes bunu biliyor gibi görünür. Fakat bu, gerçeğe gerçekten güvenen ve teslim olan o kadar azdır ki, Rahman suresine bakın, sonra Vakıa suresine bakın. Allah'a inananların her zaman ve her devirde, kıyamete kadar çok az olduğunu görürsünüz. Müslümanların sayısının çokluğu tek başına bir anlam ifade etmez. Kur'an'da çokluk, hiçbir yerde hakikatin ölçüsü değildir. Bilakis Kur'an, çoğu zaman marjinal olana, yani hakikate yönelen ve hakikatin yolunu tutana seslenir. Evrende görünen görünmeyen alemde, yegane tasarruf sahibi, yegane hakim Allah'tır. Bütün evrene hakim olan Allah, kulunun üzerinde de yegane yöneticidir. Bunun yönetime yansıyan bir kısmı da vardır.
Yöneticiler size haksızlığı emredebilir. O zaman dersiniz ki, dur orada. Benim Rabbim senin bana emrettiğinin tam aksini emrediyor. Ben beni yöneten, beni yaratan, beni besleyen, yediren, içiren, giydiren, konuşturan Allah'a tabiyim. Dolayısıyla o yöneticiye icbar olmaksızın itaat etmezsiniz. Zorlanmadan bir yöneticiye Allah'a aykırı konuda itaat eden, o yöneticiyi Rab ve ilah kabul etmiş olur. Bu da çok açık bir gerçektir. Dolayısıyla La ilahe illahu, la ilahe illallah dediğimizde şunu demiş oluruz. Benim yöneticim Allah'tır. Beni sevk ve idare eden Allah'tır. Fıtratıma kanunları yazan, yükleyen Allah'tır. Beni tanıdığım, tanımadığım her şeyle yöneten, kanunları koyan Allah'tır. İşte ben bu Allah'a inanırım. Ona tam bir teslimiyetle güvenirim.